Merhaba kıymetli dostlar. Paylaşacağımız videonun konusu Musa'nın olmayan mucizeleri. Bugün zihnimizdeki en temel inançlardan birini, yani mucize kavramını masaya yatırıyoruz. Evet, oldukça köklü bir konu. Ama bunu yaparken özellikle Hazreti Musa'ya atfedilen olaylar üzerinden ezber bozan bir bakış açısını inceleyeceğiz. Elimizdeki bütün analizler, tezler ve yorumlar tek bir isme ait: Niyazi Balin. Hmm, Bu ismi özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü bugün tamamen onun düşünce dünyasında bir yolculuğa çıkacağız. evet, bütün argümanlar Niyazi Balin'e ait. Niyazi Balin'in sorduğu temel soru şu: tarihe doğaüstü olarak geçen olaylar gerçekten ilahi müdahaleler mi, yoksa sadece o dönemin insanların açıklayamadığı, yani anlamakta aciz kaldığı doğa olayları mı? Niyazi Balin'in iddiasına göre sorunun cevabı aslında kelimenin kendisinde saklı. Kelimenin kendisinde mi? Nasıl yani? Mucize kelimesi Arapça acz kökünden geliyor. Aciz, yani acizlik, bir şeyi yapamama hali. Aynen öyle. Bir şeyi yapamamaktan, açıklayamamaktan aciz olmak demek. Balin'e göre bizler mantığımızla çözemediğimiz bir olayla karşılaşınca hani düşünsel bir kolaycılığa kaçıyoruz Anladım. ve ona hemen mucize etiketini yapıştırıyoruz. Aslında bu etiket ben bunu anlayamıyorum demenin biraz daha süslü bir yolu. Bu çok iddialı bir başlangıç. Yani mucize dediğimiz şey olayın kendisiyle değil, bizim o olaya dair bilgi seviyemizle ilgili. Kesinlikle. Tam olarak bunu söylüyor. Peki Niyazi Balin bu teorik altyapıyı tarihin en bilinen hikayelerine nasıl uyguluyor? Yani bu sadece bir felsefe mi, yoksa somut örnekleri var mı? Olmaz mı? Gelin Balin'in delillerini bir dedektif gibi adım adım takip edelim. Niyazi Balin bu temel argümanını gündelik hayattan çok basit bir örnekle somutlaştırıyor. Şu an hepimizin elinde olan akıllı telefonlar. Evet, harika bir örnek o. Düşünsenize, bu cihazın nasıl çalıştığını, sesin ve görüntünün saniyeler içinde okyanusları aşıp nasıl iletildiğini hiç bilmeyen birine, mesela 17. yüzyıldan birine bu telefonu göstersek ne düşünürdü? Muhtemelen sihir veya mucize derdi. Çünkü onun bilgi dağarcığında elektromanyetik dalgalar, veri paketleri, mikroçipler gibi kavramlar yok. Olamaz da. Doğru? Ama bir mühendis gelip ona bu teknolojinin arkasındaki fiziği, matematiği ve mühendisliği anlattığında, olay bir anda mucizevi olmaktan çıkıp anlaşılabilir bir teknolojiye dönüşür. İşte Niyazi Balin'in temel tezi tam da bu. Bir kişi için akıl almaz bir mucize olan bir şey, o konuda yeterli bilgiye sahip başka bir kişi için son derece sıradan, bilinen bir gerçektir. Yani mucize evrensel değil, kişisel bir durum. Aynen. Balin'e göre tamamen kişisel bir bilgisizlik durumudur. Örneği mantıklı ama bu durum dini metinlere, özellikle peygamberlerin kimliklerini kanıtlamak için gösterildiği söylenen olaylara nasıl bağlanıyor? Balin bu konuda ne diyor? İşte Balin'in en kritik argümanlarından biri de burada devreye giriyor. Peygamberlerin peygamberliklerini kanıtlamak için doğaüstü olaylar sergilediği fikrine kökten karşı çıkıyor. Kökten karşı çıkıyor. Peki neye dayandırıyor bunu? Hatta bu tezi çürütmek için yine bazı İslami alimlerin görüşlerine dayanarak şu soruyu soruyor. Eğer mucize peygamberliğin olmazsa olmaz şartıysa neden Hz. Muhammed'e Kur'an dışında somut bir mucize verilmemiştir? Bu önemli bir soru. Niyazi Balin'e göre bu durum peygamberlik eşittir mucize denkleminin en başından hatalı olduğunu gösteriyor. Peki o zaman Kur'an'da geçen ve bu olayları anlatan ifadeleri nasıl yorumluyor? Bir karşılığı olmalı. Bütün düğümün aslında bir çeviri hatasında yattığını söylüyor. Çeviri hatası mı? Evet, Niyazi Balin'e göre bizim bugün mucize olarak çevirdiğimiz kelimenin aslı ayet. Ayet. Ve ayet kelimesinin gerçek anlamıysa doğaüstü olay değil, delil, kanıt, işaret demek. Yani insanlar sihirli bir gösteri beklemiyor aslında. Kesinlikle. İddialarının doğruluğuna dair somut bir kanıt, bir işaret istiyorlar. İşte bu küçücük çeviri farkı Balin'e göre bütün anlamı kaydırıyor ve konuyu yanlış bir zemine oturtuyor. O halde delil ve kanıt arayışı teorik bir altyapı sunuyor.
Ama asıl test bu teoriyi en bilinen hikayeye, yani Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i yardığı anlatılan o meşhur olaya uyguladığımızda başlıyor. Evet, gelelim en can alıcı noktaya. Niyazi Bali'nin bu konudaki açıklaması gerçekten çok şaşırtıcı. Niyazi Balin'e göre bu olayda doğaüstü hiçbir şey yok. Olay tamamen Musa'nın önceden bildiği bir doğa olayına, yani gelgit hadisesine dayanıyor. Gel git mi? Gelgit. Balin, Musa'nın o coğrafyayı çok iyi bildiğini, daha önce de o yollardan geçtiğini ve dolayısıyla suların hangi saatlerde, hangi mevsimde ne kadar çekildiğini çok iyi hesapladığını iddia ediyor. Yani halk ve peşlerindeki ordu için aniden gerçekleşen o mucizevi yarılma, Musa için beklenen, zamanlaması hesaplanmış bir doğa olayı. Bir dakika. Gelgit olayı kulağa basit geliyor ama o kadar büyük bir insan grubunu tam da Firavun'un ordusu topuklarının dibindeyken karşıya geçirmek, Evet, çok riskli. yani sadece zamanlamayı bilmek yeterli mi? Bu biraz fazla tesadüf değil mi? Zamanlamanın kendisi bir mucize sayılamaz mı? Niyazi Bali'nin argümanı da tam olarak bu zaten. Olayın mucize olarak algılanmasının sebebi bu mükemmel zamanlama. Hı hı. Ama ona göre Musa büyük bir lider olarak sadece doğayı değil, aynı zamanda düşmanının hareketlerini de gözlemleyip en riskli ama en doğru anda bu bilgiyi kullanıyor. Evet, gel git. Yani bu ilahi bir müdahaleden çok Stratejik bir dehanın ürünü. Bilgi o kritik anda güce dönüşüyor. Asasıyla denizi yermiyor, bilgisiyle doğru anı yakalıyor. Bu gerçekten de olaya bambaşka bir açıdan bakmak. Peki bu tek bir olay. Ama ya Mısır'ın başına geldiği anlatılan o meşhur belalar? Evet, o 9 bela meselesi. Nil'in kana bulanması, kurbağa istilası, çekirgeler, birbiri ardına gelen bir sürü felaket var. Bunları tek bir tesadüfle açıklamak daha zor değil mi? İşte Niyazi Balin'e göre bu olaylar zinciri tesadüfün tam tersi. Nasıl yani? Birbiriyle tamamen bağlantılı, birinin diğerini tetiklediği dev bir ekolojik domino etkisi. Domino etkisi. Balin bu yöndeki bilimsel tezlerin Yahudi araştırmacılar tarafından da incelendiğini belirtiyor. Ve ona göre ilk domino taşı Nil Nehri'nin kendisi. Yani her şeyi başlatan olay nehrin kana bulanması. Tamam, orada duralım. Nil'in kana bulanması, Niyazi Balin bunu nasıl açıklıyor? Balin'e göre bunun iki muhtemel doğal açıklaması var. Birincisi ve en güçlüsü, Mısır'ın karşısındaki Santorini adasında M.Ö. 1500'lerde patlayan devasa bir volkan. Santorini'deki volkan mı? Evet, bu patlamayla havaya karışan demir oksit zengini küllerin ve minerallerin Nil'e yağarak suyu hem kırmızıya boyadığını hem de zehirlediğini öne sürüyor.
İkinci ihtimal neydi? İkinci bir ihtimal olarak da Kenya ve Etiyopya'daki kızıl toprağın o dönemde yaşanan aşırı sellerle Nil'e taşınmış olabileceğini söylüyor. Yani sebep ne olursa olsun sonuç aynı. Nehir kırmızı ve zehirli bir çamura dönüşüyor. Anladım. Yani nehirde akan şey kan değil, ya volkanik kül ya da kızılçamur. Bu ilk domino taşı. Aynen öyle. Peki bu durum bir sonraki bela olan kurbağa istilasını nasıl tetikleyebilir ki? Yani kurbağaların karaya çıkmasıyla nehrin kırmızı olması arasında nasıl bir bağ var? İşte zincirleme reaksiyon tam olarak burada başlıyor. Oksijensiz kalan ve toksik hale gelen suda ilk ölenler balıklar oluyor. Hı hı. Balıklar ölünce onların doğal avcısı olan kurbağalar için iki büyük sorun ortaya çıkıyor. Birincisi su artık yaşanmaz hale geliyor. İkincisi besin kaynakları yok oluyor. Anladım. Mecburen kaçıyorlar. Hayatta kalma içgüdüsüyle milyonlarca kurbağa aynı anda toplu halde karaya çıkıyor. Gözünüzde bir canlandırın. Mısır'da bir anda her yer, evlerin içi, sokaklar vıcık vıcık kurbağayla kaplanıyor. Halk için bu gökten yağmış bir lanet gibi. Oysaki sadece ekolojik bir zorunluluk. Balina'ya göre evet, tam olarak öyle. Mantıklı bir zincir. Doğal denge tamamen alt üst oluyor. Kurbağalar karada. Peki sonraki adım ne? Sinekler ve salgın hastalıklar nereden çıkıyor? Tam olarak o bozulan dengeden. Karaya çıkan kurbağaların büyük bir kısmı kısa sürede ölüyor. Doğru. Kurbağalar ortadan kalkınca ne olur? Onların normalde yiyerek popülasyonunu kontrol altında tuttuğu sinek, sivrisinek ve diğer haşerelerin nüfusunda dev bir patlama yaşanır. Tabii. Avcıları yok oldu. Ortam bir anda sinek ve haşere bulutlarıyla kaplanır. Bu haşereler de ne getirir? Beraberinde salgın hastalıkları. Çıbanlar, deri hastalıkları ve diğer rahatsızlıklar toplumda hızla yayılmaya başlar. Her bir bela bir öncekinin doğal ve kaçınılmaz bir sonucu. İnanılmaz bir domino etkisi gerçekten. Peki ya dolu ve çekirgeler? Niyazi Belin bu ikisini de bu zincire bağlıyor mu? Evet, Baldwin'e göre Santorini'deki o dev volkanik patlama sadece suları zehirlemekle kalmadı, aynı zamanda atmosfere muazzam miktarda kül ve partikül yaydı. Hı hı. Bu durum atmosfer koşullarını tamamen değiştirerek o bölgede daha önce görülmemiş şiddette dolu fırtınalarına yol açmış olabilir. Peki ya çekirgeler? Çekirge istilasına gelince, dolu ve diğer felaketler yüzünden bitki örtüsü zaten zarar görmüştü. Bozulan ekolojik denge ve kısıtlanan beslenme alanları dev çekirge sürülerinin kalan ne varsa yemek için her yeri istila etmesini tetikledi. Yani Niyazi Balvi'nin resmettiği tabloya göre bu olaylar tek bir peygamberi desteklemek için özel olarak yaratılmış ayrı ayrı mucizeler değil. Kesinlikle değil. Tam tersine tek bir büyük doğal afetin yani volkan patlamasının başlattığı ve haftalar belki aylar süren birbirini tetikleyen büyük bir ekolojik felaketler zinciri. Ve bu felaketler ayrım yapmaksızın o coğrafyadaki herkese etkiliyor. Bu doğadaki gücün ilahi bir müdahale olarak yorumlanması fikri gerçekten çok ilginç. Niyazi Balin bu konuyu daha da genişletiyor değil mi? Ben okurken özellikle Mısır'daki kedi heykelleriyle ilgili yaptığı analizden çok etkilendim. Evet, bu gerçekten de Bali'nin düşünce sistemini özetleyen harika bir örnek. Mısır'da neden bu kadar çok kedi heykeli olduğunu, kedilerin neden tanrılaştırıldığını merak ettiğini söylüyor. Evet. Öğrendiği cevap ise tezini tamamen destekler nitelikte. O dönemde Mısır bir tarım toplumu ve en büyük düşmanları tahıl ambarlarına dadanan fareler ve diğer haşereler. Hı hı. Bu zararlıları kim avlıyor? Kediler. Yani kediler toplumun zenginliğini ve hayatta kalmasını sağlayan hayati bir rol oynuyor. Anladım. İşte bu faydalı fonksiyonları, yani ambarları koruma görevleri nedeniyle kediler tanrı katına yükseltiliyor. Yani Mısırlıların kedilere tapmasının ardında aslında son derece pragmatik bir neden var. Ambarımı fareden koru, sana tanrı diyeyim. Aynen öyle. Özetle bu. Bu o görkemli heykellere çok daha farklı bir gözle bakmamı sağladı. Bu gücü ve faydayı ilahileştirme eğilimi bizi doğrudan Firavun'un o meşhur sözüne getiriyor, değil mi? Ben sizin en yüce Rabbinizim. Kesinlikle. İşte burası Niyazi Bali'nin en provokatif analizlerinden biri. Balin yine kelimelerin kökenine iniyor. Yine mi kelimeler? Evet. Firavun'un ben sizin en yüce ilahınızım demediğini, Rabbinizim dediğini vurguluyor. İlah,
tapınılan varlık demekken, Rab kelimesinin köken anlamı terbiye eden, yöneten, düzenleyen, besleyen, eğiten demektir. Yani Niyazi Balin'e göre Firavun aslında ilahlık taslamıyor, son derece politik bir iddiada bulunuyor. Sizi en iyi yönetenim benim, en iyi terbiye eden, düzeni sağlayan kralınız benim diyor. Bu çok büyük bir anlam farkı. Peki Balin bu yorumunu neye dayandırıyor? Çok ilginç bir karşılaştırma yapıyor. Firavun'un bu iddiasını alıp tarihteki diğer yönetici iddialarıyla yan yana koyuyor. Mesela Osmanlı padişahlarının kullandığı zillullahi fil erz, yani Allah'ın yeryüzündeki gölgesi unvanı veya Japon imparatorunun güneşin oğlu olarak görülmesi. anladım. Balin'e göre yöneticilerin otoritelerini sağlamlaştırmak için kökenlerini ya da meşruiyetlerini ilahi bir güce dayandırma arzusu evrensel bir durum. Yani Balin, Firavun'un iddiasının Allah'ın yeryüzündeki gölgesi iddiasından aslında daha masum bile olabileceğini mi söylüyor? Bu gerçekten de daha önce hiç duymadığım bir bakış açısı. Aynen öyle. Provokatif olan da bu zaten. Balin'e göre biri ben Tanrı'nın buradaki temsilcisiyim, onun gölgesiyim diyerek doğrudan tanrısal bir yetki iddiasında bulunurken, Diğeri daha dünyevi bir iddiada bulunuyor. Diğeri bu toprakları en iyi ben yönetirim, düzeni en iyi ben sağlarım diyerek daha dünyevi, politik bir liderlik iddiasında bulunuyor. Balin'e göre bu örnek, kavramları orijinal anlamlarıyla anlamadığımızda tarihi ve olayları ne kadar yanlış yorumlayabildiğimizi gösteren mükemmel bir kanıt. toparlayacak olursak, Niyazi Balin'in bize sunduğu çerçeveye göre mucize diye bir şey aslında yok. Ona göre yok, evet. Sadece henüz anlayamadığımız, bilimsel olarak açıklayamadığımız doğa olayları var. Yani bizim bilgisizliğimiz var. Ona göre mucize inancı, insanı düşünmekten, sorgulamaktan ve neden diye sormaktan alıkoyan zihinsel bir konfor alanı. Anlayamadığı şeye mucize deyip kenara çekilmesine neden olan bir kolaycılık. Niyazi Balin'in son olarak eleştirdiği bir konuda bu mantık silsilesini tamamlıyor. Kutsal kavramı. Kutsal kavramı mı? Evet. Özellikle kutsal günler ve geceler üzerinden bir analiz yapıyor. Mesela Tevrat'ta geçen cumartesi günü kutsaldır emri üzerinden genel bir eleştiri getiriyor. Nasıl bir eleştiri bu? Balini'ye göre günlerin, gecelerin ya da mekanların kendiliğinden gelen doğuştan bir kutsallığı olamaz. Bunların hepsi toplumları belirli bir düzen içinde yönetmek, onlara ortak bir ritim ve kimlik kazandırmak için oluşturulmuş kültürel ve sosyal düzeneklerdir. Anladım. Bir nevi toplumsal sözleşme gibi. Gibi, hatta şu meydan okuyan soruyu soruyor. Cumartesi kutsal da pazar rezil bir gün mü? Ya da cuma mübarek de perşembenin suçu ne? Oldukça çarpıcı bir soru. Bu yolla kutsallık atfettiğimiz pek çok şeyin aslında insan yapımı, kültürel kodlar olduğunu vurgulamaya çalışıyor. Niyazi Balin'in tüm bu argümanları ışığında bir an duralım ve düşünelim. Bugün hepimizin cebinde taşıdığı akıllı telefonlar, okyanus ötesiyle anında yaptığımız görüntülü konuşmalar veya klonlama gibi biyolojik teknolojiler, Evet. bunlar bundan sadece birkaç yüzyıl önce, diyelim ki 1800'lerde yaşamış bir insana gösterilseydi, o kişi buna mucize demez miydi? Kesinlikle derdi. Peki bizim bugün mucize olarak gördüğümüz, aklımızın almadığı, açıklayamadığımız şeyler, gelecekteki nesiller için sıradan bir bilimsel gerçeklik, belki de gündelik bir teknoloji olabilir mi?